Bir gemi düşünün. Hem füzeleri hem uzayı takip edebiliyor, hem yüzen bir istihbarat merkezi hem de devasa bir süper bilgisayar. Çinliler bu gemiye her şeyi gören göz diyor. Öyle ki Çin'in bu gemisini hiçbir devlet zorla durduramaz. İçine girip arama yapamaz, cihazlarına el koyamaz veya mürettebatını tutuklayamaz. Dünyanın en büyük uzay destek ve füze takibi gemisi. Amerikalı rakibi USNS Howard O. Lorenzen'dan yaklaşık 2,5 kat daha büyük. Adı Liaowang 1. Geçen sene hizmete alındı. Bulunduğu noktadan itibaren 6.000 kilometreye kadar ulaşan görünmez bir izleme ve gözetim balonu oluşturabilir. Daha da ilginci, aynı anda 1000 ila 1200 arası uçak, drone, seyir ve balistik füzenin yörüngesini eş zamanlı olarak tespit ve takip edebilir. Yani Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya Hava Kuvvetleri'nin tüm savaş uçakları aynı anda havada olsa hepsini tek seferde görebilecek güçte. Geminin ne kadar da büyük bir kapasiteye sahip olduğunu varın siz düşünün. Envanter serimizin bu bölümünde Çin'in her şeyi gören göz dediği Liaowang 1 uzay destek ve füze takibi gemisini anlatacağız. Ancak videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon aboneye doğru ilerliyoruz. Eğer sen de böyle gizli kalmış silahların ne olduğunu merak ediyorsan kanalımıza abone olmayı, katılmayı ve beğenip yorum yapmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Liaowang 1 tam olarak ne yapıyor? İçinde hangi teknolojiler ve silahlar var? Hemen buradan başlayalım. Geminin güvertesine dışarıdan baktığınızda dikkatinizi çeken en az 5 adet devasa radar kubbesi göreceksiniz. Bunlar radomlar. Bu kubbelerin altında muazzam bir teknoloji yatıyor. Hem düşük hem de yüksek frekanslı sinyalleri yakalayabilen son teknoloji aktif elektronik taramalı dizi radarlar var. Bu radarlar uzayın derinliklerini dinleyen yüksek kazançlı antenler ve saniyede terabaytlarca veri indiren telemetri alıcıları da bulunuyor. Geminin iç mekanizmasında ise sunucu odaları var. Havadan toplanan bu devasa boyutlardaki karmaşık veriyi saniyeler içinde işleyebilecek devasa sunucu odaları çalışıyor. Yüzen süper bilgisayar denmesinin sebebi de tam olarak bu soğutmalı odalar. Bununla da bitmiyor. Geminin içinde düşman ağlarına sızmak için elektronik harp ve sinyal bozucu dinleyici sistemler, en karmaşık askeri şifreleri kıran gelişmiş kripto çözücü bilgisayarlar var. Peki ama bu devasa veriyi düşmanların, yani Amerika'nın hacklemesinden nasıl koruyorlar ve saniyede terabaytlarca veri Çin'e nasıl ulaşıyor? İşte burada kuantum iletişimi adı verilen bir teknoloji devreye giriyor. Kuantum iletişimi, Liaowang 1 topladığı bu ultra gizli istihbaratı Çin anakarasına aktarmak için Mozi adlı kuantum uydusunu kullanıyor. Bu sistem veriyi ışık parçacıklarıyla şifreliyor. Eğer araya bir Amerikan uydusu veya hacker girmeye çalışırsa kuantum yasaları gereği şifre bozuluyor ve Çin birinin kendisini dinlediğini anında fark ediyor. Yani sadece veriyi toplamakla kalmıyor. O veriyi kırmaya çalışanı da engelliyor. Ayrıca gemide yaklaşık 400 kişi çalışıyor. Mürettebatın aylarca karaya ayak basmadan denizde kalabilmesi için tasarlanmış. Gelelim herkesin en çok merak ettiği o meşhur konuya. Bu gemide silahlar var mı? Liaowang 1'in üzerinde bildiğimiz anlamda silah yok. Ne uçağı vuracak bir dikey fırlatma sistemi, ne bir seyir füzesi, ne gemi savar füzeleri, ne de ağır topçu bataryaları göremezsiniz. Peki bu kadar değerli ve devasa bir gemi tamamen savunmasız mı bırakılıyor? Kesinlikle hayır. Çin donanması bu yüzen beyni asla tehlikeli görev bölgelerine, örneğin Umman Körfezi'ne tek başına göndermiyor. Liaowang 1'in etrafında Çin'in en güçlü muhariplerinden olan Type 55 sınıfı güdümlü füze muhripleri yakın koruma sağlıyor. Daha da önemlisi gemi silah taşımasa da aslında kendi kendine bir silah gibi. Çünkü elektronik harp yetenekleri başlı başına bir silah işlevi görüyor. Mesela kendisine yönelen hedeflerdeki füzelerin veya uçakların navigasyon sistemlerini anında kör edebilir, iletişim sinyallerini karıştırıp onları sağır bırakabilir veya sahte sinyallerle yönlendirebilir. Bunu şöyle düşünün. Üzerinize Mach 3 hızıyla gelen bir Amerikan seyir füzesi var. Liaowang 1, füzenin beynine öylesine güçlü bir sahte sinyal yolluyor ki füze geminin bulunduğu yeri olduğundan 3 kilometre uzakta sanıyor. Füze devasa bir patlamayla boş denizi vuruyor. Kısacası bu geminin asıl gücü tespit bilgisi ve bu bilgiyi düşmana karşı manipüle etme gücü. Devam edelim. Liaowang 1'in özellikleri neler? Ona bakalım isterseniz. Çin donanmasının en büyük savaş gemisi olmayan gemilerinden biri. Yaklaşık 30.000 tonluk bir ağırlığı var.
Tam 224 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde. Bu genişlik öylesine tasarlanmamış. Okyanusun en sert dalgalarında bile dengede kalması gerekiyor ki üzerindeki devasa radar kubbeleri sarsıntısız ölçümler yapabilsin. Bu geminin aslında en büyük özelliği yasal avantajı. Nasıl mı? Videonun başında devletlerin bu gemiye dokunamayacağını söyledik. İşte bu gemiye gerçekten kimse müdahale edemiyor. Uluslararası denizcilik kayıtlarında araştırma gemisi olarak geçiyor. Çin tarafından resmi olarak uzay destek gemisi, füze takip ve telemetri gemisi veya deniz tabanlı erken uyarı platformu olarak tanımlanıyor. Sivil görünümlü bir araştırma gemisi gibi kaydedilmiş durumda. Tam serbest dolaşım hakkına sahip. Ancak başka bir ülkenin kara sularına, yani 12 deniz mili yakınına izinsiz girmesi yasaktır. Uluslararası sularda demirlediğinde deniz hukukunun yasal sınırları içinde kalıyor. Yani düşman unsurlar tarafından yasal olarak bir savaş sebebi sayılmadan çok geniş bir coğrafyada burnunuzun dibine kadar gelip sinyal istihbaratı toplayabiliyor. Bu gemi, Yuan Wang sınıfı roket ve füze izleme gemilerinin biraz daha teknolojisi güncellenmiş ve evrimleşmiş yeni bir versiyonu gibi. Gemi, bulunduğu bölgenin üzerinde adeta 6000 kilometrelik devasa, görünmez bir sensör balonu oluşturuyor. Düşünsenize, bu görünmez balonun içine giren her türlü elektronik hareketi, havada uçuşan radar dalgalarını, şifreli telsiz iletişimlerini, düşman ülkelerin füze fırlatma telemetrilerini ve hatta gökyüzündeki uydu veri akışlarını saniye yakalıyor, hafızasına kaydediyor ve anında analiz ediyor. Peki bu sistemler nasıl çalışıyor? İçinde hangi radarlar konuşlu? İsterseniz bunu rakibi olan Amerikan gemisiyle karşılaştırarak anlatalım. Liao Wang 1'in dünyadaki en büyük rakibi Amerikan donanması Askeri Deniz İkmal Komutanlığı tarafından işletilen USNS Howard O. Lorenzen isimli füze menzili izleme gemisi. Bu Amerikan gemisi Soğuk Savaş yıllarında kullanılan USNS Observation Island gemisinin yerini alması için V.T. Halter Marine tarafından özel olarak inşa edildi. 2014 yılında tam operasyonel hale gelerek denizlere açıldı. Amerika bu gemiyi genellikle küresel çapta gerçekleştirilen silah testlerini, özellikle Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın balistik füze fırlatmalarını izlemek için kullanıyor. Bu silahların performans verilerini toplamak ve Amerika'nın kendi füze kalkanı testlerine destek sağlamak amacıyla sahaya sürüyor. Şimdi bu iki gemiyi karşılaştıralım. Birinci büyük farkımız boyut ve deplasman. Liao Wang 1 demin de bahsettiğimiz gibi 30.000 tonluk devasa bir kütleye ve 224 metrelik bir uzunluğa sahipken Amerika'nın USNS Howard O. Lorenzen gemisi tam yükte 12.642 ton. Bazı kaynaklara göre 12.845 ton deplasmana ve 163 metre uzunluğa sahip. İkinci büyük kapışma radar ve sensör teknolojisinde. Amerikan gemisi USNS Howard O. Lorenzen'ın elindeki en büyük koz Cobra King radar sistemi. Bu sistem o kadar güçlüdür ki binlerce kilometre ötedeki bir beyzbol topunu bile atmosfer dışında tespit edebilir. X bandı ve S bandı frekanslarında çalışan bu son derece gelişmiş aktif elektronik taramalı dizi radarları o kadar keskin ki fırlatılan bir balistik füzenin sadece nereye düşeceğini hesaplamakla kalmıyor, aynı zamanda o başlığın içinde gerçek bir nükleer bomba mı var yoksa sistemi kandırmak için yapılmış sahte bir başlık mı var, bunu binlerce kilometre öteden ayırt edebiliyor. Hatta hedeflerin elektronik sistemlerini faz değişimi yoluyla aşırı yükleyerek kapanmaya bile zorlayabiliyor. Çin'in Liao Wang 1'inde ise en az 5 farklı radar kubbesi var. Çok daha geniş bir çoklu etki alanı izleme kapasitesine sahip. Amerikan gemisi daha çok yüksekten gelecek nükleer balistik füzelere odaklanırken Çin gemisi drone saldırılarının, seyir füzelerinin ve taktiksel iletişimin ve karmaşık hava trafiğini aynı anda 1200 hedefi birden izleyip haritalandırma yeteneğiyle öne çıkıyor. Üçüncü ve belki de en kritik farksa operasyonel doktrin ve kullanım alanı. Amerika tarafı Lorenzen gemisini genellikle Pasifik'te Kuzey Kore füze denemeleri yaptığında sinyal yakalamak için belirli aralıklarla denize indiriyor. Çünkü Amerika'nın zaten uzayda devasa bir uydu ağı ve dost ülkelerde kara radarlarına dayanan sıkı bir istihbarat ağı var. Gemi sadece bunları tamamlayan bir unsur. Çin ise Liao Wang 1'i sahaya çok daha agresif ve tam bir stratejik güç olarak sürüyor. Peki Çin'in sadece Liao Wang 1 gibi füze izleme gemisi mi var? Yoksa çok katmanlı izleme ağı var mı?
Çin'in Amerika'da olduğu gibi karadan, havadan, denizden ve uzaydan oluşan füze takip ve hava savunma izleme ağı var. Birinci katman uzay tabanlı izleme sistemleri. Çin'in kendi küresel konumlandırma ve uydu haberleşme ağı olan Beidou sistemi var. Ama asıl tehlikeli olan Yaogan adını verdikleri o devasa uydu takım yıldızı. Çok sayıda elektrooptik sentetik açıklıklı radar ve elektronik istihbarat uydularından oluşan bu ağ, Pasifik Okyanusu'nda seyreden Amerikan uçak gemisi görev güçlerini an be an takip ederek karadaki uçak gemisi katili olarak bilinen DF-17 gibi balistik füzelere hedef verisi sağlıyor. İkinci katmanda ise kara tabanlı sistemler var. Amerikalıların THAAD, AN-TPY-2, AN-FPS-132 gibi meşhur radarlarına karşı Çin benzer radarlar inşa etti. Bu sistemler Guam Adası'ndan, Japonya'dan veya Hindistan'dan fırlatılabilecek balistik füzeleri daha ateşlendikleri ilk saniyede tespit edebiliyor. Üstüne bir de Çin'in doğu kıyılarına kurarak Amerika'nın görünmez hayalet uçaklarının hareketlerini yüzlerce kilometre öteden sezebilecekleri bir ağ oluşturmuşlar. Üçüncü katman hava ve deniz sistemleri. Denizde Type 5 sınıfı muhripler taşıdıkları çift bantlı radarlarla deniz üzerinde hava savunma şemsiyesi oluşturuyor. Amerika'nın Aegis sistemine benzer diyebiliriz. Gemiler Yaogan uyduları, Beidou ağı, karadaki dev radarlar ve Liaowang 1 ile devasa bir askeri veri ağı üzerinden birbirine bağlı. Peki siz Çinlilerin her şeyi gören göz dediği Liaowang 1 gemisini nasıl buldunuz? Sizce Amerika'nın Lorenzen gemisi mi daha güçlü yoksa Liaowang 1 mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki envanter bölümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bir gemi düşünün. Hem füzeleri hem uzayı takip edebiliyor, hem yüzen bir istihbarat merkezi hem de devasa bir süper bilgisayar. Çinliler bu gemiye her şeyi gören göz diyor. Öyle ki Çin'in bu gemisini hiçbir devlet zorla durduramaz. İçine girip arama yapamaz, cihazlarına el koyamaz veya mürettebatını tutuklayamaz.